Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Emtialara bakalım hızlıca. Yalnız grafiklere geçmeden önce beğenilerinizin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi pazartesi günü emtialarda çok güçlü alımlar takip ettik. Dünü de yatay bir banda girip bir güç toplama süreci olarak geçirdi. Bugün bu yatay bandın ne yöne kırılacağı oldukça önemli olacak. Gümüşten bakacak olursak, pazartesi günü gelen şu yükseliş sonrasında ilk arzın güçlendiği bir saat yaşadık. Bu sürecin sonunda arzın talebe döndüğü destek bölgesi 21.45-21.34'ten geçiyor. Burada 21.34 altında kapanış görmediğimiz sürece şu yatay bant içinde güç topluyor diyeceğiz. Ve yukarıda 21.98-21.91 direncinin kırıldığı bir süreci takip ederiz. Ancak aşağıda 21.34 kırılacak olursa da bu satışların bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği 20.77-20.66 destek bölgesine kadar olan satışlar bir düzeltme olarak kalır. Bunu da gene hatırlarsanız şu son düşüş sürecinde 15 dakikalık grafiklerde bir aykırı mum vardı burada. Dolayısıyla direnç olarak önemli bir bölge olarak belirlemiştik. Dolayısıyla dönüşte de önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası 21.34 kırılmadığı sürece yatay bantta güç toplayıp yükselişine devam eder. 21.34 kırılacak olursa şu son yükselişin bir düzeltmesini yapıp yükselişine devam edecektir. Bunun da şartı 20.66 altında kalıcı olmamasıdır. Ancak şöyle 4 saatlik grafiklerden de bir bakmak istiyorum. Bakın bu 24.70'i geçemeyip satışla karşılaştığımız sürecin %61.8 Fibonacci seviyesi de 22.70'lerden geçiyor. 22.70 üstüne atmadığı sürece de şu son düşüşün bir tepkisini verdiğini söyleyebileceğiz halihazırda. 22.70 üstünde kalıcı olduğu takdirde de düşüş bitti, tekrar yükselişe geçiyoruz deriz. O nedenle de bu 22.70 geçilene kadar desteklerimiz çok önemli olacak. Destekler korunduğu sürece yön yukarı diyebiliyoruz. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da benzer bir yatay hareket takip ediyoruz. Aşağıda 1890-1885 bölgesi destek olarak çalışıyor. Yükseliş sürecinde de bakın bu bölge direnç olarak çalışmıştı. Şu an için desteğini buldu ve buradan bir tepki alıyoruz. Yukarıda 1916-1911 direnci önemli olacak. Aşağıda 1885 kırılmadığı sürece yukarıda 1916'nın kırılıp yükselişe devam ettiği bir süreci takip ederiz. 1885 kırılacak olursa da buradaki satışların 1850-1842'ye kadar devam etmesi gayet normal karşılanır. Bu da gene şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği bölgedir. Ve bu son yükselişin bir düzeltmesini yaptı. Tekrar yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç işler. Ancak henüz daha bu düzeltmeye girdiğini söyleyemiyoruz. 1885 korunduğu sürece yatay bantta güç topladı ve yükselişe devam ediyor diyeceğiz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da şu yatay hareketi takip ediyorduk. Direnci kırıldıktan sonra da yukarıda 91, 95, 92, 47'ye kadar yükselişler normal olur dedik. Ancak bu bölgeye kadar ulaşamadan tekrar bir satışla karşılaştık. Burada aşağıda 90, 89, 67 bölgesi destek olarak çalıştı. Zaten bu yatay bandın desteği olarak takip ediyorduk. 89-67 altında hareketler görecek olursak altın ve gümüşte güçlü yükselişler başlar demiştik. Bu süreci de takip ettik. Gelen satışlarla birlikte bakın şu konsolidasyon alanına geri dönmüş durumdayız. Dolayısıyla burada da yukarıda 88-50 üstünde hareketler görmediğimiz sürece aşağıda 86-69, 86-87 bölgesinin kırıldığı ve düşüşlerin dolayısıyla altın ve gümüşte yükselişlerin devam ettiği bir süreci takip ederiz. Ancak burada tekrarlıyorum 88-50 çok önemli olacak. Buradan bir platine bakalım. Platinde de 900 dolar seviyesinden başlayan şu yükselişin bir düzeltmesini yapmıştık. 926-921 bölgesi destek olarak çalıştı bakın iki defa ve buradan bir yükseliş aldık. Şunu söylemiştik burada da yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde yükseliş devam edecek mi? Bunun için de yukarıda 980-975 direncinin kırıldığını görmemiz gerekiyor demiştik. Dolayısıyla burada da artık bir
yükselişe girdiğimizi söyleyebiliyoruz. Ancak bu satışlar aşağıda 960-952 bölgesinden destek bulması gerekir. Aksi takdirde şu yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği bölgeyi kırdık. Tekrar piyasa satışa dönmüş olabilir diyeceğimiz bir destek bölgesi. Ancak 952 kırılmadığı sürece de yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde platinde de yükselişlerin devamını bekleriz. Bunun için gümüşü ve altını yakından takip edeceğiz. Gümüşün yükselişine devam etmesi burada çok kritik olacak. Buradan bir paladyuma bakalım. Paladyum sıkıntılı bölgeden bir türlü çıkamıyor. Bakın burada 1500 seviyesi önemli olacak demiştik. 1500 kırıldıktan sonra gelen tepkiler yukarıda 1556-1538 bölgesinden dirençle karşılaştı. Son yükselişte de gene bakın gelip aynı bölgeye takılmış durumdayız ve buradan bir satış alıyoruz. Şu an için aşağıda 1448-1431 önemli bir desteğimiz olacak. Ancak yukarıda ne yazık ki 1556 geçilmediği sürece paladyumda hala yükselişlerin başladığını söyleyemiyoruz. Bu direncimizi yakından takip edeceğiz. Önemli bir direnç bölgesi. Buradan Brent petrole bir bakalım. Brent petrolde 79 dolar önemli olacak demiştik. Kırılımı burada satışların derinleşmesi anlamına gelir dedik. Buradan bir haftalık grafiklerinden bakmak istiyorum Brent petrole. Hatırlarsanız şurada bir yükseliş trendimiz vardı. Bu bir türlü kırılamıyordu ve sıkışan bir hareket burada görüyorduk. Bu kırıldı. Fakat burada düşüşlerin devam edebilmesi için şu bir önceki dibin kırılması gerekiyor. 75 dolar. 75 dolar altında kapanışlar gördüğümüzde öncelikle 72-69 ve sonrasında da 60-65 dolar civarlarına doğru satışlar derinleşecektir. Bu da gayet normal karşılanır. Şu son yükselişin %38.2 seviyesini geri aldı, düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyor diyebileceğimiz bir süreci bize gösterir. Ancak 60-65 dolar önemli bir destek. Bunu unutmayalım. Kırılacak olursa da satışlar derinleşecektir tabii ki. Buradan son olarak bir gramlara bakalım. Şöyle 4 saatlik grafiklere döneceğim burada. Gram gümüşte 12.64 üstünde kalıcı olduğumuz takdirde 13.40-13.14 direncini takip ederiz demiştik. Ve şu an buradan tekrar bir yatay bantta hareket takip ediyoruz. 13.40 kırılacak olursa da şu yukarıdaki yatay bandı takip etmeye başlarız. 13.98-14.80. Tabi burada 13.98'den tekrar bir satışla karşılaşacak mıyız? Bunu gümüşten takip edeceğiz. Ons gümüşe bir düzeltme gelecek olursa gram gümüşte de bir miktar daha gene satışa dönebiliriz. Ancak 13.98 kırıldığı takdirde de bir önceki tepemiz olan 14.80 gündeme gelecektir. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da yukarıda 1129-1126 direnci kırılacak mı? Bu önemli olacak demiştik. Bu bölgeyi kırdık ve bakın şu yatay bandı şu an direnç olarak çalıştırmış durumda. Aşağıda 1154 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada da gene yükselişlerin devamını takip ederiz. Bir ara direnç olarak 1171 karşımıza çıkıyor. Burada da 1178 üstünde kalıcı olduğumuz sürece bakın önceden bir kırmıştık fakat kalıcı olamayıp çok sert satışlarla karşılaştık. Dolayısıyla 1178 üstünde kalıcı olduğumuz takdirde de burada da yükselişlerin devamını takip ederiz. Evet, emtialardan bugünlük bu kadar diyelim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.